Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sarı kiraz reçeli yapacağız. Evcek çok sevdiğimiz bir reçeldir. Burada tam 2 kilo kirazım var. Saplarını ayıkladım, güzelce yıkadım ve sularını süzdürdüm. Şimdi çekirdeklerini çıkartacağız. Kirazlarımızın çekirdeklerini çıkardım. Şimdi tenceremize bir kat kiraz, bir kat da şeker olmak üzere dizeceğiz. ...200 milim bardak ile tam 4 bardak şeker koymuş oldum. Şimdi ocağa götüreceğim. Altını çok kısık halde yakacağım ve pişirmeye bırakacağız. Reçelimiz kısık ateşte kaynamaya başladı. Hafif hafif de köpürmeye başladı. Şöyle bir karıştırıyorum. Köpüklerimiz çıktıkça alalım. Evet, bakın bayağı bir su oluştu şeker eriyince. Şimdi biraz daha kaynasın. Köpüklerini ben o zaman almaya başlayacağım. Tam olarak ortaya çıksın tam köpükler. Pişirmeye devam ediyoruz. Reçelimiz çok güzel pişmeye devam ediyor. Ara ara ben köpüklerini alıyorum. Şu çıkan köpükleri şu kenarda biriktirerek alalım. Çok daha güzel olur reçelimiz. Reçelimiz yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Epeydir de kaynıyor. Kaynamaya başladıktan sonra bir 40-45 dakika geçmiştir. Şimdi şöyle bir yemek kaşığı limon suyu koyacağım. Şöyle gezdiriyorum. Şimdi sarı kiraz diğer kiraz kadar çok şekerli değil. Biraz ekşi bir tadı vardır. O yüzden çok fazla limon suyu veya limon tuzu ilave etmek istemiyorum. Zaten kendinin de ekşiliği olduğu için. Yeterli bir yemek kaşığı. Artık bundan sonra daha çok dikkat edeceğiz. Çünkü artık bayağı bakın kalınlaşmaya başladı suyu. Pişirmeye biraz daha devam edeceğim. Arkadaşlar reçelim çok güzel kıvam aldı. Tabii şu an daha altı yanıyor. Bakın iyice kalınlaştı. Bu soğudukça daha da katılaşacak tabii ki. Ben artık altını kapatıyorum. Soğumaya bırakacağım. O zaman tekrar görüşelim sizlerle. Gayet güzel bir reçel oldu. Arkadaşlar reçelimiz çok güzel oldu kıvamı. Epey bir dinlendirdim. Ilık diyebilirim şu an için reçelimiz. Daha dolaba girmedi. Bakın şöyle. Şöyle sadece suyundan alayım. Daha dolaba girip de bir de soğuduğunda tam kıvam alacak. Bugün de sarı kiraz reçeli yaptık. Gayet güzel oldu. Dediğim gibi biz evcek çok severiz bu reçeli. Tarifimin sonuna geldik. Bir dahaki tarifte buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.